Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz kadın yeleğinin yapımını anlatacağım. Modelin adı Lena V yelek. Kullandığım malzemeden bahsedeyim. İp olarak bakın şöyle 100 gramında 280 metre olan %25 yün içeren bir ip kullandım. Şiş olarak da lastiklerde 3,5 numara, model kısmında 4 numara şişle ördüm. Ben yeleği M beden için ördüm. M beden için yaklaşık 310-315 gram ip kullandım. Farklı bedenler için ip ihtiyacı değişecektir. Ölçülerini söyleyeyim. Beden genişliği 50 santimetre. Beden boyu etek ucundan kol evine kadar 36 santimetre. Kol evinden en son şu omuz hizasına kadar 25 santimetre. Toplamda 61 santimetre beden boyu var. Ben bu tasarımı 4 farklı beden için çalıştım. Small, medium, large ve x large beden. Bunlara dair hesaplamalarımı yaptım. Siz benzer kalınlıkta bir iple istediğiniz bedene göre burada verdiğim sayılarla örgünüzü yapabilirsiniz. Eğer ip kalınlığınız farklı ise benim kullandığıma göre mesela daha kalın bir ip kullanıyorsanız kendi bedeninizden bir küçük bedeni, daha ince bir ip kullanıyorsanız kendi bedeninizden bir büyük bedeni örmeyi deneyebilirsiniz. Bu tablonun ekran görüntüsünü de paylaşacağım. İsterseniz kaydedip buradan bu değerlere göre örgünüzü yapabilirsiniz. Yeleği 2 tane ön ve bir arka olmak üzere 3 parça şeklinde ördüm. Yan dikişlerini ve omuz dikişlerini yaparak birleştirdim. Bu kenar bantlarının lastikleri de birlikte örüldü. En son bu ensedeki lastiği de yine örerek ve aynı zamanda birleştirerek yapmış oldum. Güzel ve rahat, kolay örülen bir örgü oldu. Kolay da bir model seçtim. O modeli anlattığım bir video da var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Dilerseniz farklı modeller de kullanılabilir ama bu modelin ilmek yoğunluğunu değiştirdiğini hatırlatayım. Daha geniş duracak ya da daha dar duracak modeller tercih ederseniz ilmek sayısı değişebilecektir. Evet, böylece kısa bir bilgilendirmeden sonra isterseniz yapılışına başlayalım. Evet, çalışmaya başlarken önce kullanacağım malzemeden ve tasarımdan kısaca bahsetmek istiyorum. Kullanacağım ip bakın şöyle bir ip. 100 gramında 280 metre var. İçeriğinde de %25 yün var. Şiş numarası olarak lastiklerde 3,5 numara, gövdede de 4 numara şiş kullanacağım. Burada yaptığım tasarımdaki sayıları kullanabilmeniz için benzer kalınlıktaki ip ve şiş kullanmanızı öneririm. Evet, tasarıma bakalım biraz da. 4 beden için hesapladım. Small, medium, large ve x large bedenler. Ben videoda medium beden için örgümü yapacağım. Sizler istediğiniz bedene göre buradaki sayılarla örebiliyor olacaksınız. Şimdi beden genişliklerini şöyle aldım bakın. Small için 46 cm, medium için 50 cm, large için 54 cm, X large için 60 cm. Siz yapmak istediğiniz bedeni ölçün. Ona göre hangi gruba giriyorsa ölçünüz o sayılarla devam edebilirsiniz. Şimdi çalışmaya başlarken yapmamız gereken bir iş var. Bakın şöyle kullanacağım şiş ve ipi kullanarak ve de uygulayacağım modeli de örerek şöyle bir deneme parçası ördüm. Bunu her çalışmada yapmamız gerekiyor. Çünkü buradan biz 1 santimetreye karşılık gelen ilmek sayısını hesaplayacağız. Bakın bu çalışmanın üzerinde şöyle 10 santimetrede kaç tane ilmek olduğunu bulmak için yaptım ben bu çalışmayı. Şimdi modelimiz ters ve düz ilmeklerden oluşuyor. 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz şeklinde. Dolayısıyla lastiğe benzer bir yapısı olduğu için toplayan bir model. Mesela düz örgüyle örseniz farklı ilmek sayısı olur. Bu modelle farklı oluyor. O nedenle bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu ördüm ve bir üzerinde cetvelle 10 santimetrede kaç tane ilmek olduğunu saydım. Toplam bulduğum ilmek sayısı 28'di. Şimdi buradan nereye ulaşıyorum? 10 santimetrede 2,8 ilmek varsa bunun karşılığı bana 1 santimetrede 2,8 ilmek verir.
Bu değeri mutlaka bulmam gerekiyor. Ve benim burada yaptığım tasarıma göre örmek istiyorsanız eğer, sizin durumunuz için de 1 santimetre değerinin bu değer olması gerekiyor. Eğer farklı olursa yeleğinizin ölçüsü de farklı olacaktır. Çünkü bütün hesaplarımızı bu değere göre yapıyor olacağız. Şimdi mesela beden genişliği 46 santimetre dedik. Bunun ilmek karşılığını nasıl buluruz? 46 santimetreyi 2,8 ile çarparsak bu santimetre için, bu ölçü için kaç ilmeğe ihtiyacımız olduğunu buluruz. Bakın small beden için bu 130 ilmek. Aynı şekilde medium bedende 50 ilmek 50 santimetre almıştık. Bunun ilmek karşılığı nedir? 50 ile yine 2,8'i çarpıyorum. 140. Burada bulduğunuz değerleri yuvarlayabilirsiniz. Tam sayıya çevirmek için ilmek sayısında. Ama burada asla bir yuvarlama yapmıyoruz. Burada ondalık bulduğumuz değer neyse o değer kalması gerekiyor. Bu şekilde large ve x large için de hesaplarımı yaptım ve ilmek sayılarını buldum. Şimdi ben medium bedene göre örgümü öreceğim. Dolayısıyla benim arka için, arkadan örmeye başlıyorum bu arada. Arka için ilmek sayım 50 ile 2,8'i çarptım. 140 ilmek buldum ve 140 ilmek olarak başlayacağım. Sizler de kendi bedeninize göre ilgili ilmek sayılarıyla örgünüze başlayabilirsiniz. Eğer farklı kalınlıkta ip ve şiş kullanırsanız ve bulduğunuz şu ilmek yoğunluğu değeriniz farklı olursa, dediğim gibi buradaki sayılarla ördüğünüzde farklı ölçülere ulaşırsınız. Eğer doğru ölçüye ulaşmak istiyorsanız bu hesapları yine kendinizin de yapması gerekiyor. Eğer ilk defa böyle bir çalışma yapıyorsanız bu değeri tutturmaya çalışın. O zaman herhangi bir hesap yapmaksızın burada verdiğim sayıları kullanabilirsiniz ve istediğiniz ölçüde yelek örebilirsiniz. Evet, arka parçayla başlayacağız. Lastik kısmından öreceğiz. 3,5 numara şiş kullanacağımı söylemiştim lastiklerde. O nedenle 3,5 numara şişimi alıyorum. İpimin ucundan şöyle bakın 140 ilmek ile başlayacağım. 140 ilmeğe yetecek kadar ayırıp ilmek atıyorum ve örgüme başlıyorum. Dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Ben herkesin yapabilmesi için klasik kuyruk modeli şöyle bakın ilmek alacağım. Bu ayırdığım kısım kendimden tarafta. 140 tane ilmek alıyorum. İlmekleri aldım. Şimdi lastiği örmeye başlayacağım. Şöyle çeviriyorum. Örgünün arka yüzündeyim şu an. Bir düz bir ters lastik öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonra düz örerek başlıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde sıranın sonuna dek örelim. Sıranın sonuna geliyorum. En son kenar ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeklerini hep bu şekilde öreceğiz. Son ilmekleri. İlk ilmekleri de örmeden alacağız örgümüz boyunca. Şimdi bakın ben şu lastik modelinden yapacağım. Daha güzel duruyor bu lastik. Tekstil tip lastik deniyor sanıyorum. Onun için şöyle yapacağım. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Bakın bu ilk ilmek alırken kalan ipim. Şöyle baktığımda ön yüzden solda kalacak. O zaman gördüğümüz ön yüz demektir. Şimdi şöyle yapıyorum. Başlangıç ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Sırada bir düz ilmek var. Bakın ip arkadayken o düz ilmeği örmeden aldım. Sonra bir ters ördüm. Sonra yine düz ilmek var. Onu örmeden aldım. Hep düz ilmekleri örmeden alıyorum. Tersleri normal örüyorum. Tersi ördüm. Yine düz ilmek. İp arkadayken sadece ona dikkat edin. Örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Bu şekilde sıra sonuna dek örelim ön yüzü. Sıra sonuna geliyorum. Düzü örmeden tersi ördüm. Düzü örmeden tersi ördüm. Kenar ilmeğim ters olacak her zaman. Onu da örüyorum. Şimdi bu arada ben misinalı şişle örüyorum. Onu ifade edeyim. Zorunlu değil misinalı şiş kullanmak. Dilerseniz düz şişle de örebilirsiniz.
Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzde klasik lastik öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra sırada bir düz ilmeğim var. Düzü örüyorum. Tersi örüyorum. Düzü örüyorum. Tersi örüyorum. Arka yüzlerde bütün ilmekleri oldukları gibi öreceğiz. Sadece ön yüzde düz ilmekleri örmeden alacağız. Lastiğimiz bu şekilde anlaşıldı sanıyorum. İstediğimiz uzunluğa kadar lastiği örelim. Evet, lastiği bitirdim. Bakın görüntüsü bu şekilde. Bu lastik gayet güzel bir görüntü oluşturuyor. İsterseniz klasik lastik de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben yeleğin bütün lastiklerini bu şekilde yapacağım. Şimdi bu arada uzunluğunu da söyleyeyim size ne kadar yaptım. 5 santimetre. Şimdi artık modele geçeceğim. Arka kısmın arka parçanın üst kısmı için modelimiz bakın şöyleydi. Bu modeli anlattığım bir önceki videom var. Onu biraz daha detaylı anlattım orada. Onun linkini de şimdi ekleyeceğim. Sağ üst köşede bulabilirsiniz. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi modelimiz 6 ilmekten oluşuyor. 2 ters ve ardından gelen 4 ilmeğin tekrarları şeklinde. Şimdi şöyle ilk kenar ilmeğimizi hep örmeden alıyorum. Onu aldıktan sonra bu arada pardon hemen şişi değiştireceğim. Çünkü lastiğimiz bitti. Artık 4 numaralı şişe geçiyorum. Şu ana kadar 3,5'la örmüştüm. Şimdi şöyle alayım. Ses yapmasın. Kenardan ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra tersle başlayacağım. 2 tane ters örüyorum. 1 2 ardından 4 tane düz. 1 2 3 4. Sonra tekrar hep aynı şekilde devam edeceğiz. 2 tane ters, ardından 4 tane düz. Bir kere daha yapalım. 2 ters, 4 düz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Evet, 2 ters, ardından 4 düz örüyorum. Ve kenarda kenar ilmeğim var. Şimdi burada ilmek sayısı tam denk geldi benim. 2 ters 4 düz ilmekleri için. Gelmeyebilirdi. Kenarda kaç tane kalırsa çok da fark etmez. Yanda olacağı için. O şekilde de olabilirdi. Şimdi artık 3 numaralı şişleri kaldırıyorum. 3,5 numaralı. Şimdi 4 ile devam ediyorum. Arka sırada bakın ön sırada ne yapmıştık? 2 ters 4 düz örmüştük. Arka sırada onlar ne olacak? 2 düz 4 terse dönecek. Şimdi kenar ilmeğimizi yine örmeden aldıktan sonra 4 tane ters geldi şimdi önüme. Onları örüyorum. Ardından 2 tane düz. Yani yine ilmekleri oldukları gibi öreceğim. Sadece arka sırada dediğim gibi 4 ters 2 düze dönmüş oldu ilmeklerimiz. Bu sırayı da bu şekilde örelim. Yine sıra sonuna geliyorum bakın. 4 tersten sonra 2 düz örüyorum. Kenar ilmeğim ters. Şimdi modelin 2 sırasını tamamladık. Şimdi şuradan göstereyim. Model 6 sıradan oluşuyor. Yani bir tane tekrarında 6 tane sıramız var. Şimdi 2 sırayı ördük. Aynı şekilde 4 sıra daha öreceğiz. Yani bir ön bir arka yüz ördüm şu ana dek. 2 ön 2 arka daha toplamda örmüş olacağım. 4 sıra daha aynı şekilde ilmekleri olduğu gibi ve şu modelin ilk kısmını tamamlamış olacağım. Ben bu kısmı öreyim. Modelin ikinci kısmında yer değiştirme yapacağız. Orada tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet, dediğim gibi 6 sırayı tamamladım. Bakın şurada lastikten sonra şöyle sayarsak şu düz ilmeklerden 1 2 3 4 5 6 sıra modelin ilk tekrarını ördük. Şimdi ikinci kısımda şöyle göstereyim tekrar. Bakın bu aralardaki 2 terslerimiz vardı. Bunlar bu 4 tane düz ilmeğin ortasına gelecek. Yani kenarlarda birer tane, şu ortadaki 2 ve 3. ilmeklerine gelecek o tersler. Şimdi şu en baştan bakalım.
2 ters de ben önce başlamıştım. Sonra 4 düz vardı. Bakın bu 2 ters buradan şuraya gelecek. Yani şu 4 tane düzün ortasına, yani şu ikisi. Bu 2 tanesi ters olacak. Dolayısıyla kenar ilmeğinden sonra arada 3 tane düz ilmeğim var. Şimdi onları örelim. Sadece ilk sırada yerlerini kaydırırsanız sonrası zaten çok kolay. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonra 1, 2, 3 tane ördüm. Burası bu 4 ilmeğin ortası. 2 tane ters örüyorum. Sonra tekrar 4 düz. 1, 2, 3, 4. 2 ters, 4 düz. Tekrar bakmama gerek yok. Zaten bu şekilde örerseniz o tersler düzlerin merkezine gelmiş olacak. 2 ters, 4 düz şeklinde. Bu sırayı da böyle örelim. Sıra sonuna geliyorum. 2 ters ördüm. Kenarda bir düzüm kaldı ve kenar ilmeği. Şimdi arka sırada yine ilmekleri oldukları gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir tane ters var. Sonra 2 tane düz. Sonra 4 ters. Ve 2 düz. Tekrar 4 ters, 2 düz şeklinde devam edecek. Modelimiz tamamen bundan ibaret. Şimdi bu yer değişikliğini yaptıktan sonra, ilmekleri kaydırdıktan sonra bu kısmında 6 sıra olmasını sağlayacağız. Yani 6 sıra öreceğiz. Şimdi bir ön yüz ördüm, arka yüzü örüyorum, 2 olacak. 4 sıra daha öreceğim. Toplam 6 sıra sonunda tekrar yer değiştireceğiz. Yani bu 2 tane ters ilmekleri tekrar düz ilmeklerin merkezine getireceğiz bir sonraki seferde de, ve model bunun tekrarı şeklinde devam ederek bakın şöyle bir görüntüsü oluşacak. Şimdi bundan sonra artık başka bir detayımız yok. Bu şekilde devam edelim. Nereye kadar? Kol evine kadar. Ben kol evine kadar olan uzunlukları bakın şöyle standart olarak verdim. Small için 35, medium için 36, large için 37, x large için 38 santimetre. Ama bu özellik elbette ki opsiyoneldir. Kişiden kişiye de değişebilir. Boyunuz daha uzun olabilir ya da daha kısa veya daha uzun bir örgü tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Bir kıyafetinizi ölçebilirsiniz ya da üzerinizde deneyebilirsiniz. Bu uzunluğu siz kendiniz belirleyin. Ben buradaki uzunluklara bağlı kalacağım. Medium beden için 36 santimetre öreceğim. Yani başlangıçtan itibaren lastik dahil örgüm 36 santimetre olana dek bu şekilde devam ediyorum. Evet, arka parçayı örmeye devam ettim. Bakın modeli uygulayarak. Şöyle ölçelim ne kadar olduğunu. Lastik dahil uzunluğum 36 santimetre. Bu uzunluğu siz kendi durumunuza göre belirleyin. Ben burada şu çalışmamda belirtmiştim medium beden için 36 santimetre yapacağımı. Bunun için, bu uzunluk için ben toplamda 17 kere, şöyle bakın modelleri sayarsam bu şekilde toplam 17 model tekrarı yaptım. Ama bu örgüden örgüye değişebilir. Sizde farklı sayıda olabilir. Önemli olan bu uzunluğu referans almanız ve ne kadar yapmak istiyorsanız o uzunluğu ona göre de yapabilirsiniz. Şimdi artık kol kesmelerine geldik. Kol kesmelerini nasıl yapacağım? Şöyle kısaca bir önce size göstermek istiyorum. Daha önce yaptığım şu yelekten kısaca anlatayım ne yapacağımızı. Bakın öncelikle kol lastiği için ilave ilmekler alacağız, lastik ilmekleri. Sonra da kesmelere başlayacağız. Kesmelerimiz iki gruptan oluşacak. Önce şu kısmı sağlamak için, bu lastik ilmeklerini buraya yerleştirebilmemiz için çoklu kesmeler yapacağım arka arkaya. Ondan sonra bunları tamamladıktan sonra da şöyle yukarıya doğru bu yuvarlak formu sağlamak üzere tekli kesmelerle devam edeceğim. Şimdi bunların sayısını ben yine bu tabloda gösterdim. Şurada bakın. Arka kol kesimi olarak ifade ettim. Yine medium beden için bakarsak 12 artı 10 şeklinde bir gösterimim var. Bu ne demek? İlk bu çoklu kesmelerim 12 ilmek olacak.
toplam olarak. Sonra tekli keseceğim yukarıya doğru devam eden kesmelerimde toplam 10 tane olacak. Şimdi bunu yaparken daha kolay anlayacaksınız. Evet, kol lastiği için ilmek alarak başlayalım. Örgüyü şöyle çeviriyorum. Ve en basit haliyle şöyle ipi parmağımda dolayarak ilmekler alıyorum. 1, 2, 3, toplam 10 tane alalım. 9 ve 10. 10 tane ilmek aldım. Şimdi lastik örmeye başlayacağım. 10. ilmeğin düz olmasını istiyorum. O nedenle sıralamayı şöyle yapacağım. İlk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeği düz örüyorum. Sonra bir tane ters. Ardından bir tane düz. Bir ters, bir düz şeklinde devam edelim. Ters ördüm ve son ilmeği düz olarak örüyorum. Toplam 10 tane lastik ilmeğim oluştu. Şimdi bu bahsettiğim çoklu kesmelere başlayacağız. Çoklu kesmeler dediğim 3 ilmeği birlikte alarak kesme yapacağım. 3 ilmeği birlikte aldığımda 2 tane ilmek kesmiş oluyorum. Bakın şöyle. Öncelikle bu kesmelerin ön yüzde ben ters ilmek olarak görünmesini istiyorum. O nedenle ters kesme yapacağım. Siz düz de görünmesini isteyebilirsiniz. Tercihinize kalmış. O zaman düz kesme yapabilirsiniz. Şimdi ters kesme yapacağım. Dediğim gibi bakın 3 tane ilmeği 1, 2 ve 3. Şu şekilde şişimi hepsine birden geçirip ters örerek kesiyorum. O 3 tane ilmeğin yerine bakın bir tane ilmek oluştu. Dolayısıyla 2 tane ilmeğim eksilmiş oldu. Şimdi toplamda neydi bu çoklu kesmelerimizde? Bakın 12 tane ilmek kesecektim. Bunun her kesmede bu şekilde 3 ilmeği birden alacağım için 2 ilmek kesildiği için toplam 6 kere yapacağım bu işlemi. Bu çoklu kesmelerimi. Mesela diğer bedenler için bakarsak large için 14 yazmışım. Burada 7 tane yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Siz diğer hangi bedeni yapıyorsanız ona göre karar verebilirsiniz. Şimdi bir tane üçlü kesme yaptım. Artık bu tarafa devam etmiyorum ve örgümü çeviriyorum. Bu kesme yaptığım ilmekti. Onu şöyle örmeden alıyorum. Sonra sıradaki ilmeğim bir ters ilmek bakın. Bu 10 tane lastik ilmeğin sonuncusu. Diğer yüzde son ilmeği düz ayarlamıştık. Burada ters oldu zaten. Onu ters olarak örüyorum. Sonra düz sırayla ilmekler nasıl oluştuysa bir önceki sırada ona uygun bir şekilde örüyorum. Sona geldiğimde son ilmekler hep kenar ilmekleri yine ters olacak. Sonra tekrar çeviriyorum. Yine ön yüzdeyim. Şimdi buradaki lastiğimiz bütün yelek boyunca bahsettiğim gibi bakın şu etek ucu lastiğinde kullandığım lastik modelinden olacak. O nedenle artık ilk sırada kurduk düz ters sıralamasını, artık o lastiğe geçeceğim. Kenar ilmeğini aldım. Bakın sıradaki ilmeğim bir düz ilmek. Onu ip arkadayken örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Bu işlemi hatırlarsanız sadece ön yüzlerde yapıyoruz. Sonra düz ilmeği örmeden. Devam edelim. Tersi ördüm, düz ilmeği örmeden. Tersi ördüm, düz ilmeği örmeden. Tersi ördüm, düz ilmeği örmeden aldım. 10 tane lastik ilmeğim bitti. Şimdi yine gövde ilmeklerini de kesmeye geldim. 3 tane ilmeği yine bakın birlikte ters örerek kesiyorum. Bir tane daha üçlü kesme yapmış oldum. Toplam 6 kere yapacağımı söylemiştim. Geriye dönüyorum.
Bu ilmeği örmeden aldıktan sonra bakıyorum sıradaki ilmeğim ters ilmek. Sonra düz, ters, düz. Bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğim yine ters. Bakın bu işlemi şu an 2 defa yaptım. Toplam 6 kere aynı şeyi yapacağım. Yani ilk 10 ilmeği öreceğim. Yine ön yüzde olduğum için düz ilmekleri örmeden alacağım. Hatta yapalım birlikte onu da. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği ördüm. Evet, 10 tane lastik ilmeklerimi ördükten sonra yine kesme ilmeğine geldim. Bakın 3 tane ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum ve 3. kesmeyi yapmış oluyorum. Aynı işleme devam edeceğim bundan sonra. Arka sırada bütün ilmekleri örerek tamamladıktan sonra ön yüzde yine kesmemi yapacağım. 6 kere bu kesmeyi yapacağım. Toplamda 12 tane ilmek eksiltmiş olacağım bu gövde kısmından. Bu kısmı öğrenelim, sonra tekrar beraber devam edelim. Evet, kesmelere devam ettim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Son kesmem kaldı. Onu da yine birlikte yapalım isterseniz. Şimdi ön yüzde olduğum için düzleri yine örmeden alıyorum. Tersleri örüyorum. Son lastik ilmeğimi bir düz ilmek örmeden aldım. Şimdi kesme noktasındayım. İpi öne alarak yine üçlü ters kesme yapıyorum. 3 ilmeği birden aldım ve ters örerek kesiyorum. Şimdi normalde bu tarafta 12 tane kesme yapmam gerekiyordu. Onları tamamladım. 6 kesme yaparak 12 ilmek kesmiş oldum. Artık bundan sonra geriye dönmeyeceğim. Bakın bu kısmı şöyle lastiği buraya yerleştirmiş olduk. Birazdan daha net görünecek. Bu kısımdaki bu çoklu kesmelerimiz tamamlandı. Şimdi modeli uygulayarak örgünün diğer ucuna gideceğim ve diğer tarafta, yani sol tarafta da aynı işlemleri yapacağım. Evet, ön yüzde modele göre örerek sırayı tamamladım. Şimdi sol taraftayım. İlk iş yine lastik için ilmeklerimi alıyorum. 10 tane ilmek. Sonra örgüyü çeviriyorum. Artık örgünün şu an arka yüzündeyim. Lastik ilmeklerini örerek başlayacağım. İlk ilmeği şöyle alıyorum. Sonra terste başlayacağım bu defa. Ardından düz. Ters. Bu şekilde 10 ilmeği örelim. Evet, 10. ilmeğim bir ters ilmek oldu. Şimdi yine kesmelere başlayacağız. Kesmelerin diğer tarafta söylemiştim. Ön yüzden ters görünmesini istiyordum ve ona göre yapmıştım. Şimdi bu tarafta kesmeler arka yüzde olacak. Arka yüzde yaptığım kesmenin ön yüzde ters görünmesini istiyorum. O nedenle kesmeleri düz yapmam gerekiyor. 10 tane lastik ilmeğini ördükten sonra yine şimdi ilk kesmemi yapıyorum. 3 tane ilmeği şöyle birlikte şişimi geçirerek hepsini düz örerek kesiyorum. İlk kesmemi yaptım. Yine geriye dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bakın bu ilmeğin bir düz ilmek. Onu şimdi bakın örgünün ön yüzündeyiz. Yine
bu ön yüzlerde düz ilmekleri örmeden alacaktık. Ona başlıyoruz artık. İlk sırada kurduk lastiğimizi, ona başlayalım. Düz ilmek olduğu için onu örmeden aldım. Sonra tersi ördüm. Düzü örmeden tersi ördüm. Bu şekilde bitirelim. Düzü örmeden aldım. Son ilmeğim kenar ilmek. Onu ters örüyorum. Şimdi çevirdim. Yine arka yüzdeyim. İlk ilmeği aldıktan sonra bakıyorum. Bu bir ters ilmek. Ters örüyorum. Arka yüzde olduğum için bütün ilmekleri öreceğim. Düz örüyorum, ters örüyorum. Bu şekilde 10 ilmeği örelim. On tane lastik ilmeğimi ördüm. Şimdi yine kesme noktasındayım. 3 tane ilmeği birlikte şişime geçiriyorum, her birine birlikte örerek kesiyorum ve çeviriyorum. İkinci kesmeyi yaptık. Bu kesme ilmeğini örmeden aldıktan sonra sırada bir düz ilmeğim var. Onu da örmeden alıyorum. Çünkü ön yüzdeyim. Lastiğe göre öreceğim. Düzleri örmeden alıyorum. Tersi örüyorum. Düzü örmüyorum. Tersi örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Kenar ilmeğim ters. Tamamladım. Bakın şu an 2 tane kesme yaptık. Şuradan görünüyor zaten. Diğer tarafta olduğu gibi toplam 6 kere bu kesmelerimizi de yapalım. Evet, 5 kesmeyi tamamladım. 6.'yı yine birlikte yapalım isterseniz. Arka yüzde olduğum için lastik ilmeklerin hepsini örüyorum. Evet, 10 tane lastik ilmeğimi ördüm. Şimdi 6. ve son kesmeyi yapacağım. Yine 3 tane ilmeği birlikte örüyorum. Düz örerek. 6. kesmeyi de yapmış olduk. Şimdi yine artık geriye dönmeyeceğim ve diğer tarafa doğru modelimi uygulayarak örüp sırayı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Bakın bu lastik kısımları şöyle oluştu. Bu tarafta böyle. Diğer tarafta da bu şekilde. Şimdi bundan sonra artık tekli kesmelere başlayacağız. Onların sayısı da bakın 10 taneydi medium beden için. Diğer bedenlerde yine burada belirttim. Small ve large için de 10 ama X large için 11 tane ilmek olacak. Şimdi onları nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle 10 tane lastik ilmeğimi örüyorum. Modele göre ön yüzde olduğum için düz ilmekleri örmeden alacağım. Evet, 10 tane lastik ilmeğini ördüm. Şimdi toplam 10 tane ilmek keseceğiz. Bunu kolay olması için, sonrasında saymakla uğraşmamak için ben işaretleyeceğim. Bakın bu noktadan itibaren 10 tane ilmeği sayarak işaretliyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Şurası. Bir tane ayraç yerleştireceğim. Tekli kesmelerim bittiği zaman şöyle yapayım. Tekrar kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek. Bu tekli kesmelerin bittiği zaman bakın bu ilmeklerin hepsi kesilecek. Ayracın bu tarafında sadece 10 tane lastik ilmeklerim kalacak. Aynı şeyi diğer tarafta da yapayım. Orada da yine bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane lastik ilmeğim var. Sonra 10 tane ilmek keseceğim. Onları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Buraya da ayrıca yerleştirdim. Bu tarafta da bakın bu lastik ilmeklerinden sonra şu 10 tane ilmek kesildiğinde yine bu ayracın bu tarafında 10 tane lastik ilmeğim kalmış olacak. İlk kesmeyi yapalım birlikte. 10 tane
ilmeği ördükten sonra ön yüzde olduğum için yine ters kesme yapacağım. Ters görünmesini istiyorum bu kesmenin. 2 tane ilmeği bakın. 11 ve 12. ilmekler bunlar. Birlikte örerek aldım. Bu kesmeleri hep normal sırayı tamamlayarak devam edeceğiz. Geri dönme yok. Daha önceki kesmelerde olduğu gibi. Sonra modele göre şimdi devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar örüyorum. Evet, sol taraftaki lastik ilmeklerine geldim. Orada yine ön yüzde olduğum için düzleri örmeden alacağım. Evet, ön yüzde tamamladım. Şimdi arka yüzde sol tarafın kesmesini yapacağım. Sağ taraftaki kesmeleri ön yüzde, sol taraftaki kesmeleri arka yüzde yapıyoruz. Arka yüzde olduğum için lastik ilmeklerin hepsini örüyorum. Evet, lastik ilmeklerimi ördüm. Şimdi artık bu kesme için ayırdığım 10 tane ilmeğe geldim. İlkini kesiyorum. Arka yüzdeyim. Ön yüzden ters görünmesi için bu kesme ilmeğini düz olarak keseceğim yine. Sıradaki 2 ilmeği bu şekilde şişimi birlikte geçirip ikisinden düz örerek kesiyorum. Kesmemi yaptım. Sonra diğer ilmekleri modele göre örmeye devam edeceğim ve ona göre sırayı tamamlayacağım. Şimdi her iki tarafta birer tane kesme yaptık. Şöyle göstereyim bir daha. Mesela bu taraf için şöyle. Şimdi ilk çoklu kesmelerde ilmek sayım 140'dan 136'ya düşmüştü. Şimdi bu tekli kesmelerle her iki tarafta 10'ar tane keseceğim. Tekrar bakalım listemizden. 10 tane kesiyorum. Her iki tarafta 10'ar tane. Dolayısıyla bu 136 ilmekten her iki tarafta 10'ar tane kestiğimde 116 ilmeğe düşmüş olacağım. Şimdi arka yüzü tamamlayacağım modele göre. Bu tarafa geldiğimde ön yüze geçtiğimde yine burada bir kesme yapacağım. Devam edeceğim. Sıranın sonuna geleceğim. Bitireceğim. Arka yüzde lastiklerden sonraki ilk ilmeği yine düz örerek keseceğim ve bu taraftaki ikinci kesmeyi de yapacağım. Aynı şeyler olduğu için göstermeyeyim, video süresini daha fazla uzatmayalım. 10 kere bu kesmelerimizi yapalım her iki tarafta, ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, kesmelere devam ettim. Bakın son ilmeğim var. Şu an 10 tane lastik ilmeklerini ördüm kenarda. Ayrıca kadar bir tane ilmeğim kaldı. Bu kesmem gereken son ilmek. Onu da şöyle yapıyorum. Ayrıca çıkarıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte keserek alıyorum. Son kesmemi bu tarafta yaptım. Aynı şekilde diğer tarafta da yapıp tamamlayacağım. Evet, kesmeleri tamamladım. Bakın nasıl olduğunu size göstereyim. Sağ taraf böyle, sol tarafta bu şekilde kol kesmelerimiz tamamlandı. Bundan sonra artık bu sırt kısmını öreceğiz. Enseye kadar, ense kesmelerine kadar. Bu kalan ilmeklerimizde, ki şu an benim 116 ilmeğim var. Bu ilmeklerle modeli uygulayarak örmeye devam edeceğim. Ondan sonra ense ve omuz kesimlerini birlikte yapacağız. Evet, kesmeleri tamamladıktan sonra arka parçayı örmeye devam ettim. Şu an kesmelere başladığım noktadan itibaren uzunluğum 22 cm oldu. Toplam uzunluğum ise en baştan itibaren 58 cm. Hemen tablomuzdan kontrol edelim. Bakın, olması gereken uzunluğum neydi? Kol evine kadar 36 cm'ydi medium için. Sonra da 22 cm örmeliydim. Toplam 58 cm oldu. Burada verdiğim rakamlara dikkat edebilirsiniz sizler de. İsterseniz de uzunluğu kendi ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz. Şimdi artık ense ve omuz kesimlerini yapacağız. Şimdi şöyle bakın, ben önce ayraçlarla işaretledim. Neyi işaretledim onu söyleyeyim. Yaka için 36 ilmek işaretledim. Toplam 116 ilmeğim vardı şişte. Yaka için 36 ilmek işaretledim.
116'dan 36'yı çıkardığımda 80 kaldı. 2'ye böldüğümde omuzlar için 40'ar ilmek kaldı. Kenardan 40 ilmek saydım. İlk ayracı yerleştirdim. 36 ilmek saydım. İkinci ayracı yerleştirdim. Burada da zaten 40 ilmek kalmış oldu. Şimdi hemen yine tablodan kontrol edersek bakın arka yaka genişliği için santimetre olarak ölçülerimiz şu sırada. Small için 12 cm, medium için 13, large için 14, x large için 16 cm olarak belirledim şu uzunluğu. Bunların ilmek karşılığı nasıl buluyoruz? 2.8 ile çarparak buluyoruz. Small için 34 ilmek, medium için 36, large için 40, x large için 46 ilmek oluyor. Ben 36 ilmek dediğim gibi aldım yaka için. Kalan ilmekleri ikiye bölerek 40'ar ilmek şeklinde belirledim. Siz de buradaki sayılara göre arka yakanızı belirleyip toplam ilmekten onu çıkartıp ikiye bölerek omuz ilmeklerinizi belirleyebilirsiniz. Şimdi omuz kesmelerine başlayacağız. Evet, sıra başındayım. Birinci omuz ilmeklerini ve yaka ilmeklerini örerek bu ikinci ayraçla işaretlediğim noktaya kadar geliyorum önce. Evet, modele göre örerek bakın ikinci ayraca geldim. Şimdi ilk önce sol omuzda yapacağız işlemimizi. Sonra yaka ilmeklerini beklemeye alıp diğer omuz için aynı işlemleri uyguluyor olacağız. Şimdi buraya geldim. Kesmelerimiz 3 parçada olacak. Burada 40 ilmeğim var. 40'ı 3'e bölüyorum. 13 olsa 39 ilmek yapar. Bir tanesi 14 olacak. Kenardan 13 ilmek keseceğim önce. İlk kesmem kenardan olacak. 13 ilmeği keseceğim. Bir sonraki adımda ikinci 13 ilmeği keseceğim. En son adımda 14 ilmeği keseceğim. Sizler de diğer bedenler için bakalım. Omuz genişliklerini benim 40 ilmekti. Mesela small için 36 ilmek 3'e bölersiniz 12 ilmek olur. Large için 42 ilmek 3'e bölersiniz 14 ilmek olur her biri. X large için 46 ilmek 3'e bölersiniz 15 bir tanesi 16 olur. Yani bu şekilde belirleyebilirsiniz sizler de o sayıları. Şimdi dediğim gibi benim için bu sayı 13 14 şeklinde olacak. İlk kesmem bu taraftan olacağı için sıranın sonuna kadar şimdi burayı da örüyorum. Evet, ön sırayı ördüm. Şimdi arka sırada kenardan ilk kesmemizi yapacağız. İlk kesmem 13 ilmek olacak. Birinci ilmeği alıyorum. İlmeklerin düz ve ters olmasına uygun olarak öreceğim. İkinci ilmek ters ilmek örüyorum ve ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir tane kestim. Devam ediyorum. Düz örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2 tane kestim. Bu şekilde toplamda 13 tane ilmeği keseceğim. Evet, 13 ilmeği kestim. Şimdi devam ediyorum. Ayraca kadar örüyorum. Geldim oraya kadar. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bu sırayı sona kadar öreceğim. Son ilmeğe geldiğimde bakın o ilmeği örmeden ip arkadayken şöyle alıyorum. Sonra çeviriyorum. Yine arkada şimdi ikinci adım kesmemi yapacağım. Bu kademeli kesimlerde bu geçiş noktasının düzgün durması için böyle yapıyoruz. O ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi bakın bu örmeden aldığım ilmeği ve yanındaki ilmeği sağ şişime aldım. Ve burada şu ilk ilmeği onun üzerinden geçirerek ikincinin ilk kesmemi yaptım. Şimdi toplam 13 tane kesme yapacağım. İkinciyi yapıyorum. Ve devam ediyorum 13 olana kadar. Evet, 13 ilmeği kestim. Şimdi geride 14 ilmeğim kalmalı. Hemen bir doğrulamak istiyorum. 8, 10, 13 bir de bu 14. Devam edeceğim bu ilmekleri örüp ayraca kadar. Hemen burada yine geriye çeviriyorum örgümü.
ön yüzden öreceğim sırayı. Diğer arka yüzde yine hepsini keserek bitireceğim. Son ilmeğe geldiğimde yine onu örmeden aldım. Çevirdim. Kalan ilmekleri artık keserek bu omuzla işimizi bitiriyoruz. Evet, bütün ilmekleri kestim. Şimdi artık ipimi bir miktar bırakarak belki omuz dikişinde kullanabilirim. Kesiyorum. Bu omuzu tamamladık. Şimdi bu arada yaka için ayırdığım ilmekleri bir tane ilmek tutucuya alıyorum. Arka yakayı örerken bu ilmekleri kullanacağım. Evet, şimdi sadece diğer omuz ilmeklerimiz kaldı. Onlara başlayalım. İpimizi buradan bağlayacağız. Bu tarafın kesmeleri ön yüzde olacak, bu taraftan, kenardan. O yüzden arka yüzden ipimi bağlayarak örmeye başlıyorum. İlmekleri yine olması gerektiği gibi öreceğim. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Düzle başlamış arka taraf, o zaman ön taraf burası ters olacak. Sıra başına kadar örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzü çeviriyorum. İlk adım kesmemizi yapacağız. 13 ilmekli ilk kesmemiz. Birinci ilmeği aldım. İkinciyi ördüm. Üzerinden geçirerek kestim. Bir tane daha ördüm. Üzerinden geçirerek kestim. 2 oldu. 13 olana kadar devam ediyorum. ...13 ilmeği kestim. Şimdi ilmekleri yine olması gerektiği gibi örüyorum sıra sonuna kadar. Ve tekrar arka sırayı da başa kadar. Arka sırada sona geldiğimde bakın son ilmeği yine örmeden alıyorum. Çevirdiğimde ilk kesmeyi yaparken, şimdi 13 tane kesme yapacağım. İlk kesmeyi yaparken bu iki ilmeği alıyorum ve birinci ilmeği ikincinin üzerinden geçirerek kesiyorum. Yine bu geçişin düzgün olması için 13 tane devam edeceğim kesmeye, toplam 13 olana kadar. 2 oldu. Evet, 13 tane kestim. Kalan 14 ilmeği örüyorum. Ön yüz ve arka yüz olmak üzere. En son bakın kesme noktasına geldiğinde son ilmeği arka yüzde yine örmeden aldım. Ve son kez artık çevirip kalan ilmeklerimi kesiyorum. İlk iki ilmeği yine bu şekilde aldım ve birinciyi ikincinin üzerinden geçirerek kestim. Kalan ilmekleri de kesip tamamlıyorum. Evet, bu omuzu da tamamladık. Şimdi ipimi yine bir miktar bırakacağım. Kesiyorum. Şöyle ne yaptığımızı göstereyim size. Omuzlarımızı kademeli bir şekilde, her iki omuzu da bakın kestik. Yaka ilmeklerimizi bir tutucuya aldık. Yakayı örerken kullanmak üzere ve böylece arka parçamızı tamamladık. Evet, artık ön parçalara başlayalım. Ön parça için ilmek sayımız bakın, small beden için 70, medium için 76, large için 82, x large için 90 ilmek. Ben medium ördüğüm için 76 ilmekle başlayacağım. 76 tane ilmek aldım şişime. Burası örgünün ön yüzü. Önce sol parçadan başlayacağız. Yani düğme parçasından ki ikinci parçada ilik yerlerimizi işaretleyebilelim. Şimdi bu sol parça olduğu için bakın burası ön pat kısmı olacak. Lastiğin yukarıya kadar devam edeceği. O nedenle buradaki ilmeklerin ön yüzden görüntüsünün düz ters şeklinde başlamasını istiyorum. Şimdi ikinci sırada lastiği ona göre kuracağım. Bunun olması için şöyle yapıyorum.
İlk ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Sonra ters. Bir düz bir ters şeklinde lastiğimi öreceğim bu sırada. Evet, sıra sonuna geliyorum. Kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Artık yine aynı lastiğimizi uygulamaya başlayacağız. Diğer parçada uyguladığımız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir düz ilmeğim var. Düz ilmeği ipim arkadayken örmeden alıyorum. Sonra ters ilmeğim var. Onu örüyorum. Düzü örmeden alıyorum. Tersi örüyorum. Bunu yaptık. Diğer parçamızda biliyoruz. Bu şekilde sırayı öreceğim. Yani düzleri örmeden alıp tersleri öreceğim. Arka sırada bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Bu şekilde lastiğimizi 5 santimetre olana kadar örelim. Evet, lastiği arka parçayla aynı uzunluğa gelene dek ördüm. Şimdi artık buradan itibaren modeli kurmaya başlayacağız. Şimdi bu dediğim gibi sol parçası önlerin. Dolayısıyla kenar patımız bu tarafta. Buradan 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz kenar patı olacak. Lastik olarak aynı model lastik devam edecek yukarıya doğru. Bu 10 taneye ayırdım. Sonra modeli kurarken şuna dikkat edeceğim. Ben iki tarafın birbirine simetrik olması ve düzgün görünmesi için. Modelimiz iki ters 4 düzden oluşuyordu biliyorsunuz. Burada lastiğin hemen kenarından iki ters de başlatacağım. Yani iki ters ardından 4 düz. 2 ters 4 düz şeklinde saydım en başına kadar. Burada kenar ilmeğinden sonra 3 tane düzüm kaldı. Modele tam eşit gelmeyebilir sayınız. O nedenle bu tarafı düzgün ayarlayalım. Yani eksik olan kısım kenarda kalsın. Orası zaten yan dikişte olacağı için çok önemli değil. Diğer tarafta da yine aynı şekilde ben şu parçada göstereyim. Lastikten sonra hemen iki tersle başlayacağım. İki ters 4 düz. Yan yana geldiğinde simetrik bir görüntü olmuş olacak. Şimdi buna göre başlıyorum ben. Siz de kendi ilmek sayınıza göre bu belirlemeyi yapabilirsiniz. Kenar ilmeğinden sonra dediğim gibi 3 tane düzle başlayacağım. 1, 2, 3. Sonra 2 ters. Ardından 4 düz. Artık normale döndü modelimiz. Ve 2 ters. 4 düz 2 ters şeklinde örelim sıranın sonuna dek. Evet, 4 düz ördüm. Son 2 ilmeği de ters olarak ördüm ve lastik için işaretlediğim noktaya geldim. Dediğim gibi lastik yukarıya kadar aynı modelle devam edecek. Tersle başlıyor. Tersi örüyorum. Düzü örmeden alıyorum. Bu şekilde lastik kısmını da örelim. Evet, sırayı tamamladık. Modelimizi kurduk. Arka sırada ilmekleri olması gerektiği gibi yine modele göre öreceğiz. 6 sırayı tamamladığımızda modelin ikinci kısmına geçeceğiz. Bundan sonrası artık bildiğimiz şekilde devam edecek. Nereye kadar? Kol eline kadar. Yani benim için şuradan bakıyorum. Kol eline kadar, medium beden için 36 santimetre olana kadar bu şekilde öreceğim. Sizler de seçtiğiniz bedene göre istediğiniz uzunlukta bu kısmı örebilirsiniz. Kol kesimleri için tekrar görüşeceğiz. Evet, sol ön parçayı örmeye devam ettim. Bakın. Uzunluğu arka ile aynı uzunluğa gelene kadar, yani 36 santimetre olana kadar ördüm. Şimdi kol kesmelerine başlayacağız burada yine. Şöyle arka parçada bakarsak, bakın arka parçanın bu sol tarafında şurada ne yaptıysak bu kol kesimde onları yapacağız şimdi bu tarafta. Sadece bu kesme sayıları biraz daha farklı olacak. Şimdi ilk olarak yine lastik için ilmek alarak başlayacağım. Kenardayım. Şöyle örgümü çevirdim. 10 tane ilmek alıyorum. Çeviriyorum örgümü. Ön yüzdeyim şu an. Şimdi sıralamam şuna göre olacak. Bu 10. ilmek, en sondaki ilmeğin düz olmasını istiyorum. Ona göre başlayacağım ilmeklerimi düz ters örmeye. Şimdi ilk ilmeği şöyle alıyorum. İkinci ilmek bir ters ilmek, düz ilmek olmalı. Düz örüyorum. Sonra bir ters.
Dokuzuncuyu ters ördüm. 10. ilmeği düz örüyorum ve 10 ilmeği tamamlıyorum. Şimdi bakın kesmelerimiz kaç tane olacak? Hemen şuradan göstereyim. Ön kol kesimi ismiyle isimlendirdim bu değerleri. Bakın small, medium, large, x large için nasıl? Small için 14 tane bu 3 ilmeği birden alarak kestiğimiz kesmeler. Sonra 11 tekli kesme. Medium için bu sayılar yine 14, 11. Large için 16, 11. X large için 16 ve 12 kere. Dolayısıyla ben medium beden ördüğüm için bu 3 ilmek birden aldığım ilmeklerde 14 ilmek kesmek istiyorum. Bu kesmelerin her birinde 2 ilmek kesildiği için bu 14 ilmek 7 kesmeye karşılık gelir. Sonra da 11 kere tekli kesme yapacağım. Şimdi ilk önce üçlü ilmek kesmelerimize başlayacağız. 7 kere yapacağım dediğim gibi. Şimdi öbür parçada da arka parçada da konuşmuştuk. Kesmelerin ön yüzden ters görünmesini istiyorum ben. O nedenle şu an ön yüzdeyim. Ters olarak keseceğim. İpi öne aldım. 3 tane ilmeği birlikte alıyorum ters örerek. İlk kesmemi yaptım. Geriye dönüyorum. Şimdi bu ilmeği şu şekilde örmeden aldım. Sonra sırada bir ters ilmeğim var. Olduğu gibi öreceğim ilmekleri. Son ilmeğe geldiğimde onu yine ters örüyorum. Şimdi çevirdim. Aynı işlemi bir kez daha yapalım. Ama artık lastiğimizi hep uyguladığımız lastik modeline çevireceğiz. İlk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmek bir düz ilmek. Onu ip arkadayken örmeden aldım. Ters, düzü örmeden ters. Bu şekilde devam ediyorum. Düz ilmeği örmeden aldıktan sonra kesme yapacağım noktaya geldim. Şimdi ikinci olacak bu yapacağımız kesme. İpi öne alıp 3 tane ilmeği birlikte keserek alıyorum. Çeviriyorum. Bu kesme yaptığım ilmeği örmeden alıp sonraki ilmekleri düzleri düz, tersleri ters şeklinde örüyorum. Evet, 2 kere yaptık bu kesmemizi. Toplam 7 kere yapacağım. Tekrarlarını ben yapayım. Ondan sonraki kısımda yine birlikte devam edelim. Evet, 6 kesmeyi ben tamamladım. 7. ve son kesmedeyim. 10 tane lastik ilmeğini ördükten sonra o son kesmeyi bakın şöyle 3 tane ilmeği birlikte ters örerek yapıyorum. Şimdi üçlü kesmelerimiz tamamlandı. Bu lastik ilmeklerini bakın buraya bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi devam edeceğim bu tarafa doğru. Bu sırayla birlikte artık ön parçada olduğumuz için V yaka kesmelerine de başlayacağız. Önce sırayı sonuna kadar modele göre örüyorum. Evet, sırayı tamamladım ön yüzden. Şimdi örgünün arkasını çeviriyorum ve burada ilk V yaka kesimine başlayacağız. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi öncelikle kaç tane yapacağız ona bakalım. V yaka kesim sayılarını şurada belirttim. Daha önce yanlış yazmışım. O yüzden özellikle belirgin olsun diye kırmızı ile tekrar yazdım. Lütfen daha öncekileri dikkate almayın. Sayılarımız nasıl olacak? Bakın yine small bedenden itibaren small beden için 9, medium beden için 11, large beden için 13, x large beden için 16 tane V yaka kesimi yapacağız. Bunları 2 sırada bir yapacağız. Şimdi örgüyü çevirdim. Arka yüzündeyim. Bu sol taraf önünü örerken kesmelerimiz V yaka kesmelerimiz arka yüzde olacak. Şimdi kaç tane yapacağım? 11 taneydi. Ben onu yine bir işaretlemek istiyorum. Bakın kenardaki 10 tane lastiğim hariç onu sayıyorum önce. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Bundan sonra 11 tane V yaka kesimi yapmak istiyorum. Onları işaretleyeceğim. 2, 4, 6, 8, 11. Yani V yaka kesmelerim bittiği zaman yine aynı şekilde bu ayracın bu tarafında sadece 10 tane lastik ilmeklerim kalacak. Diğer ilmekler kesilmiş olacak. Şimdi lastiği örerek başlayalım önce. 10 tane lastik ilmeğin 9 tanesini örüyorum. Arka yüzde olduğum için.
Bütün düz ve ters ilmekleri örüyorum. Dokuz taneyi ördüm. Lastiğin son ilmeği, yani 10. ilmeği bir düz ilmek. Bu son ilmeği yanındaki ilmekle birlikte keserek alacağım ve V yaka kesiminin ilk kesimini yapmış olacağım. Şimdi ben yine kesmelerin ön yüzde ters görünmesini istiyorum. Bu benim tercihim. Siz kendiniz nasıl istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Ters görünmesi için ön yüzde. Şu an ben arka yüzdeyim. Düz kesme yapacağım. Bunun için benim ilmeklerimin duruş şeklinden dolayı bakın ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Şöyle yapıyorum. Tekrar taktım yerine. Sizin ilmekleriniz bu şekilde duruyorsa yer değiştirmenize, yön değiştirmenize daha doğrusu gerek yok. Şimdi bu iki ilmeği, yani lastiğin sonuncu ilmeğini hemen ardından gelen ilmekle birlikte keserek aldım. Bu benim ilk V yaka kesimim oldu. Hep arka yüzlerde yapacağım. Ön yüzlerde yapmayacağım. Arka yüzlerde yapacağım. Toplam 11 kere. Şimdi modele göre ilmeklerimizi örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka sırayı ördüm. Şimdi ön yüzü çeviriyorum. Yine kol kesim tarafındayım. Artık bu taraftaki tekli kesmelere başlayacağız. Sayısı kaç taneydi? Hemen bakıyorum. Medium beden için 11 taneydi. Yine ben onları da işaretlemek istiyorum. Aynı şekilde bitiş noktasını kolay tespit edebilmek için. Kenardan 10 tane önce lastik ilmeklerimi sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10. Bundan sonraki 11 ilmeği keseceğim. 2, 4, 6, 8, 11. Yani kesmelerim bittiğinde şuraya kadar bu aradaki ilmeklerin hepsinin kesilmiş olması gerekecek. Şimdi önce kenar lastik ilmeklerini örerek başlayalım 10 tane. On tane ilmeği lastik modelime göre ördüm. Şimdi tekli kesmemi yapacağım. Ön yüzde olduğum için ters olarak kesiyorum. İpi öne aldım. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bu tekli ilk kesmemizi yapmış olduk. Şimdi modele göre sırayı örelim. Bir kez daha yaka kesimi yapalım burada birlikte. Sırayı tamamladım. Şimdi çeviriyorum. Arka yüzdeyim. İkinci V yaka kesimimi yapacağım burada. Önce 9 tane lastik ilmeğini oldukları gibi örüyorum. 10. lastik ilmeğine geldiğimde onu yanındaki ilmekle birlikte düz keserek alacağım ki diğer tarafta ters görünsün. Yine önce ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Sonra ikisini birlikte kesiyorum. İkinci V yaka kesimimizi yaptık. Şimdi modele göre sırayı tamamlayalım. Arka sırayı tamamladım. Tekrar ön sıradayım. Şimdi burada yine kolun tekli kesmesini yapacağız. Onu bir kez daha son bir kez göstereyim. Önce lastik ilmeklerini örüyorum. 10 tane lastik ilmeğini ördüm. Şimdi sırada gelen 2 ilmeği ters örerek kol kesimini, ikinci kol kesimini yapıyorum. Şimdi anlaşıldı sanıyorum. Bundan sonra sırayı öreceğim ön yüzden. Arka yüze geldiğimde burada yine lastiğin son ilmeği ile yanındaki ilmeği düz keserek yaka kesimini yapacağım. V yaka kesimini. Sonra arka sırayı tamamlayıp ön yüze geldiğimde burada kol kesimini yapacağım. İşaretledim zaten her iki taraftaki kesmelerin bitiş noktasını. Bu ilmekler bitene kadar bu işleme devam edelim. Sonra tekrar görüşelim. Evet, ben örmeye devam ettim. Bakın yaka tarafında 10 tane ilmek kaldı ayraçtan sonra. Yani V yaka kesmelerim bitti. Bu tarafta ise toplam 11 ilmek var. Son kol kesimini şimdi yapacağım. Benim bakın şuradan göstereyim. Hem kol kesimi 11'di hem de V yaka kesimi 11 denk gelmişti medium beden için. O yüzden aynı anda bir önceki sırada V yaka bitti. Şimdi bu sırada da kol kesimi bitecek. Ama sizin bedenlere göre farklı olabilir. Diğer bedenlerde aynı değil. Bu durumda ne yapacaksınız? Hangisi biterse bitecek. Öbürünü yapmaya devam edeceksiniz. Bunda da bir kafanızı karıştıracak bir durum yok diye düşünüyorum. Şimdi son kol kesimini de birlikte yapalım. On taneyi ördüm. Şu son ilmeği kesmek için bu ayracı çıkarıyorum artık.
o ilmeği yanındakiyle birlikte kesiyorum. Şimdi bu tarafta da artık 10 tane ilmek kaldı. Bütün kesmelerimiz bitti. Şimdi şu an toplam şişteki ilmek sayım benim 50 oldu. Bakın onu nasıl kontrol edebilirsiniz? Omuz genişliğimiz arka parçada nasıldı? Benim medium için 40'tı. Şimdi buna ilave şu omuz kısmı şurası. Sadece öndeki bu lastiklerimiz var. Yani 10 ilmek. 40 artı 10 50 ilmeğe düşmem gerekiyordu ve şu an ben bunu sağladım. Diğer bedenler için bu sayı ne olmalı? Hemen üzerinden geçelim. Mesela small beden için omuz genişliği 36 idi. Demek ki şu an small beden için elimizde oluşan ilmek sayısı 36 artı 10 46 olmalı. Large için 42 idi omuz genişliği, 52 olmalı. X large için 46 idi omuz genişliği, 56 olmalı. Bu şekilde hem de yaptığınız kesmelerin doğru mu, doğru sayıda mı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Benim şu an 50 tane ilmeğim kaldı. Her şey yolunda görünüyor. Bundan sonra şimdi şu kol evi derinliği bakın kaçtı medium beden için? 22 santimetre. Ben 22 santimetre olana kadar artık kesmeden modeli uygulayarak her iki tarafta lastikleri devam ettirerek öreceğim. Siz de kendi bedeninize göre uygun uzunluğa kadar bu kısmı tamamlayın. Sonra omuz kesiminde tekrar görüşeceğiz. Evet, kesmelerden sonra sol önü örmeye devam ettim. Bu kol evi uzunluğu 22 santimetre olana kadar ördüm. Listemizde hatırlarsanız kol evi derinliğim 22 santimetreydi. Arkayı da o şekilde örmüştüm. Yalnız ön parçada arkadan 2 sıra daha fazla ördüm. Birazcık bu omuz dikişinin çok hafif arkaya kayık durabilmesi için 22 santimetre artı 2 sıra şeklinde ördüm. Şimdi aynen bu arka omuzda olduğu gibi keseceğiz. Bu 40 tane ilmeği, omuz ilmekleriydi 40 tane ilmek. Ve bu o 40 ilmeği hatırlarsanız önce 13, sonra 13, sonra 14 ilmek şeklinde kesmiştik. Aynı şeyi şimdi burada da yapacağız. Önce ilk 13 tane ilmeği keserek başlıyorum. İlmekleri olduğu gibi örerek keseceğim. Düz ilmeği düz ördüm ve kestim. 1 oldu. Ters ilmeği ters ördüm ve kestim. 2 oldu. Bu şekilde 13 tane ilmeği keseceğim. Evet, 13 tane ilmeği kestim. Şimdi devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım ön yüzden, arka yüzden de sonuna kadar yine öreceğim. Arka yüzde sıranın sonuna geldiğimde bakın bu kestiğim tarafa son ilmeği ip öndeyken örmeden alıyorum. Yine bu geçişin düzgün durması için. Şimdi ikinci 13 kesmemizi yapacağız. Yine şöyle yapıyorum. Birinci ilmeği ve ikinci ilmeği alıyorum ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir tane kestim. Devam edeceğim 13 tane olana kadar. Evet, 13 ilmeği kestim. Geriye bu lastik ilmeklerine kadar 14 tane ilmeğim kalmalı. Onu hemen doğrulayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 13 bir de bu 14. Evet. Şimdi devam ediyorum. Yine bu sırayı öreceğim. Arka sırayı da tekrar örerek son kesme aşamasına geleceğim. Evet, arka yüzde son ilmeği yine örmeden aldım. Tekrar ön yüzü çevirdim ve son kesme adımını yapacağız 14 ilmekle. İlk 2 ilmeği yine bu şekilde alıp ilk ilmeği üzerinden geçirdim. Bir tane oldu kesmem. Şimdi devam ediyorum. 2 3 toplam 14 tane keseceğim. Evet, toplam 14 tane ilmeği kestim. Kenarda bakın 2 4 6 8 10 tane lastik ilmeklerim kaldı. Ve burada bu ön parçayı şimdilik bitirdim. Bu ön lastiğin devamını, arkaya devam edecek olan kısmını daha sonra hem örerek hem de birleştirerek, yani örerken birleştirerek yapacağım. O nedenle şimdilik bu noktada bu parçayı tamamlıyorum. İlmekleri ve ilmek tutucuya alıyorum. İpimi de kesiyorum şimdilik. Ve dediğim gibi bu parçayı tamamlıyorum. Diğer ön parçaya başlayabiliriz.
Evet, sağ ön için yine aynı sayıda, yani 76 tane ilmek aldım ve lastiğini örmeye başlıyorum. İlk sırada düz ters kurulumunu yapalım. İlk ilmeği aldım, sonra ters ilmekle başlıyorum. Ardından bir düz, bir ters. Bu şekilde sırayı öreceğim. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Şimdi lastik modelimizi kuralım. İlk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeğin ters ilmek, onu örüyorum. Sonra düz ilmek var, onu örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum, düzü örmeden alıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Arka sırada bütün ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde lastiğe devam edeceğiz. Evet, lastiğe devam etmeden önce ilik yerleşimini anlatmak istiyorum. Şimdi ben ilik tercihlerimi şöyle yaptım. Önce sol ön örmüştük. Orada iliklerin yerlerini işaretledim. Şimdi sağ önde ona göre ilikleri açacağım. Şimdi benim tercihim şöyle oldu. Ben lastiğe ilik koymak istemiyorum. Şöyle bakın, alttan, etek ucundan itibaren yaklaşık 6 santimetre sonra ilk iliğimi yerleştirdim. Sonra şu V yaka kesiminin başladığı noktadan bir 3 santimetre aşağıya da en üstteki yaklaşık 3 santimetre en son iliği yerleştirdim. Bu araya da makul aralıklarla, o aralığı da yine söyleyeyim, bakın yaklaşık 8 santimetre yapıyor. 2 tane ilik yerleştirdim. Toplam şöyle bakın, ben 4 tane ilik yerleştirdim. Şu aralarda, iki iliğin arasındaki bu 8 santimetre dediğim noktada bakın, şöyle şu aralardaki şu yerleştirdiğim ilmekten sonra aradaki şu düz ilmekleri sayıyorum. Şunları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane düz ilmek oluştu arada. Ona göre yerleştirdim. Makul bir yerleşim oldu. Toplamda 4 iliği bu şekilde ben tercih ettim. Siz şimdi burada tamamen kendi tercihinize göre bir yerleşim yapabilirsiniz. İsterseniz lastiğe ilmek koyabilirsiniz. İsterseniz bu aralıkları daha sık yapıp daha çok sayıda ilik açabilirsiniz. Sadece şu üstten bu V yaka kesiminin başladığı yerden itibaren ilk en üstteki iliği en az bir 2-3 santimetre aşağıya koyun ki burasının görüntüsü düzgün dursun. Ben bu şekilde oluşturduğum iliklerimin yerleşimini buna göre açacağım. Dediğim gibi siz kendi tercihinize göre şu an bu aşamada yerleştirin. Yeri geldiğinde de iliklerinizi açabilirsiniz bu durumda. Şimdi öncelikle dediğim gibi lastiği başlamıştım. Lastiği öreceğim ben aynı uzunluğa gelene kadar. Sonra bir miktar modeli birlikte kurup ondan sonra ilk iliği açacağız. Evet, lastiği tamamladım. Şimdi bu sırada modeli kuracağım. Bakın, bu sağ ön, dolayısıyla bu tarafta kenar bandımız olacak. 10 tane lastik ilmeğimiz devam edecek. Evet, işaretlemiştim zaten o ilmeği ve 10 tane lastik ilmeğimizi ördüm. Şimdi buradan itibaren modeli kuracağım. Simetrik olması için 2 tersle başlayıp sonra 4 düzle devam edeceğim. 2 ters, 4 düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. 2 ters, 4 düz. Evet, sıra sonunda 2 tersten sonra 1, 2, 3 tane düz ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğini de örüp sırayı tamamladım. Şimdi arka sırada ilmekleri modele göre örelim. Bir sonraki sırada birlikte iliğe başlayacağız. Evet, örgünün ön sırasındayım ve burada işaretlediğim ilik noktasına geldim. Şimdi iliği açacağız. Şimdi kenardan 10 tane bant lastiğim var. Bunun ortasını açacağım ben. Yani 5 ilmekten sonraya ortaya açacağım iliği. Şimdi önce lastiğe göre 5 tane ilmeği örüyorum. Beşinci ilmeği ördükten sonra geriye dönüyorum. Şimdi bu tarafta birinci sırayı ördük. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Bu ilmeği diğer tarafta örmeden aldığım için burada örerek başlayacağım. Diğer ilmekleri yine oldukları gibi örüyorum.
Evet, 2 sırayı tamamladım. Bir gittim, bir de döndüm. 2 sıra oldu. Şimdi 3. sırayı örüyorum. Yine lastiğe uygun olarak. 5. ilmeğe kadar geldim. Onu da örmeden aldım ve 3. sırayı tamamladım. Döndüm. İlk ilmeği ördüm. Sonraki ilmekleri de yine oldukları gibi örüyorum. Şimdi 4. sırayı tamamlamış olduk. 5. sıradayım. Yine bu sırayı da örüyorum. Evet. Şimdi şu mesafe, bakın şurada oluşan mesafe bizim iliğimizin boyunu belirleyecek. Dolayısıyla şu boy eğer sizin düğme boyunuzda yeterliyse ben şu an öyle yapacağım. 2 kere dönmüş oldum. Yani bu 5. sıra toplamda burada ördüm. Bu benim için yeterli. Burada bırakacağım. Eğer daha büyük düğme kullanacaksanız bir kere daha gidip gelebilirsiniz. Yani 6 ve 7. sıraları da örebilirsiniz. Şimdi ben 5. sırayı ördüm ve bıraktım. Şimdi bu tarafa geçiyorum artık. Burada ipi şöyle öne alıp bakın şişime bir kere dolama yapıyorum. Şöyle doladım. Sonra ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Ön yüzde olduğum için yine düzleri örmeden alıyorum. Ve lastiği tamamladım. Şimdi bu taraftaki 1. sıramız oldu. Ben modele göre bu kısmı örüp geri geleceğim. Sonra tekrar ilik tarafında devam edeceğiz. Evet, arka sıradan yine bu kenar bandına kadar ördüm. Şimdi bu kısmın 2. sırasını öreceğiz. 1 2 3 4 ilmeği ördüm. 5. ilmek, yani bu atlamadan sonraki, geçişten sonraki ilk ilmek. Onu şöyle yapıyorum. Arada doladığım, bakın bir tane ilmek vardı. O ilmekle birlikte öreceğim onu. Ama önce ilmeğin yönünü şöyle düzeltiyorum. O dolamayı da şöyle düzeltiyorum. İkisi de bakın yönleri bu şekilde duracak. Ve ikisini birlikte örerek alıyorum. Burada ipi de sıkı tutuyorum. Şimdi 2. sırasını ördük bu tarafın. Geriye dönüyorum 3. sırası için. Bu ördüğüm ilmeği örmeden alıyorum. O bir ters ilmekti. Şöyle, o nedenle ipi arkaya geçirdim. Şimdi düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için düzleri böyle alıyorum. Lastik ilmeklerini bitiriyorum. 3. sırasını ördük bu kısmı. Şimdi ben yine sıra sonuna kadar örüp arkadan tekrar buraya kadar geleceğim. Evet, tekrar geldim kenar bandına. Yine bu taraftaki 5 ilmeğin ilk 4'ünü önce örüyorum. Ve 5. ilmeği yandaki, bakın böyle önce yönünü düzeltip bu aradaki ilmeği şöyle şişe alıyorum. Onunla birlikte örüyorum. Yine iki tarafı birbirine bağlamak için. Bu şekilde yine çift ilmeği birlikte örmüş oldum. Ve tekrar dönüyorum. 4. sırayı tamamladık şimdi bu tarafta da. 5. sırayı öreceğiz ve iki taraf birbirine eşitlenmiş olacak. Bunun için yine ilk ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeği örmeden alıyorum, ters örüyorum. Düze örmeden ters örüyorum. Ve bu taraftaki 5. sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi iki taraf eşitlendi. Ben yine bu sırayı tamamlayıp geri döneceğim. Artık birlikte öreceğiz. 6. sırada her iki tarafı birlikte öreceğiz ve iliği tamamlamış olacağız. Evet, arka sırada da kenar bandına kadar ördüm. Şimdi artık dediğim gibi iki taraf eşitlendi. Bu sırayı birlikte öreceğiz, her iki tarafını iliğin. 1. 2. ilmekleri ördüm. 3 ve 4. ilmekleri ördüm. Bakın 5. ilmeği yine yönünü değiştirip bu aradaki uzayan ipi şöyle şişe alarak ikisini birlikte örüyorum ve iki tarafı da düzgün bir şekilde bağlamış oluyorum. İpi de yine sıkı tutuyorum. Sonra artık bu tarafa devam ediyorum.
Şöyle bakalım ilik. Bakın bu şekilde iliği açmış olduk. Yaklaşık ilik boyunu da söyleyeyim size şu an. Şöyle tutarsam 2 santimetreye yakın. Yani o boyuttaki düğmeler için uygun. Dediğim gibi eğer düğme boyutunuz daha büyük olursa 2 sıra daha yaparsınız. 7 sıraya çıkmış olur her iki tarafta ördüğünüz ilmekler. Ve ilik boyu biraz daha büyümüş olur. Şimdi birinci iliği açtık. Yeri geldikçe ikinci, üçüncü ve dördüncü ilikleri de açacağım. Ve modele göre örmeye devam edeceğim. Kol evine kadar bu kısmı öreceğim. Ondan sonra tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet, sağ önü örmeye devam ettim. İliklerimi tamamladım. Kol kesim noktasına kadar geldim. Şimdi kol tarafı sıranın sonunda, yani sol tarafta olduğu için bu sırayı da sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi burada tamamen bu arka parçada şöyle göstereyim. Arka parçanın bakın sol tarafında yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Önce kol için, kol lastiği için ilmek alıyorum. 10 tane. Şimdi çeviriyorum. Örgünün arka yüzündeyiz. Arka yüzde kesmeyi düz yapacağım için kesmeden hemen önceki, yani lastiğin son ilmeğinin ters olmasını istiyorum. Ona uygun bir sıralama yapacağım. Bunun için ilk ilmekten sonra bakın ikinci ilmeği ters örüyorum. Sonra bir düz bir ters devam edeceğim. Evet, 10. ilmekteyim. Onu ters ördüm. Şimdi kesme yapacağım noktaya geldim. Hemen yine çalışmamızdan bakalım. Kol kesimi için medium bedende 14 tane bu 3 ilmeği birden alarak yaptığımız kesmelerimiz vardı. Her kesmede 2 tane eksildiği için toplam 7 kesmeye karşılık geliyordu. Şimdi onların ilkini birlikte yapalım. Arka yüzde olduğum için düz örerek keseceğim ki ön yüzde ters görünsün kesme ilmeği. 3 tane ilmeği birlikte bu şekilde düz örerek kesiyorum. Ve sonra geriye dönüyorum. Bu işlemler hep aynı artık. İlk ilmeği örmeden alıp sonra ilmekleri oldukları gibi örüyorum. Bu ilmek bir düz ilmek. Sırayla devam edeceğim. Ama şöyle hemen düzelteceğim, pardon. Ön yüzdeyiz. Ön yüzlerde nasıl yapacağız? Lastiklerde düzleri örmeden alacağız. O nedenle ilk düz ilmeği örmeden aldım. Sonra ters örüyorum. Son ilmeği de ters örerek bitirdim. Çeviriyorum. Arka yüzde ikinci kesmeyi yapacağım. Hızlıca yine birlikte yapalım. Arka yüzde olduğum için bütün ilmekleri örüyorum. Evet, 10 ilmeği ördüm. Şimdi ikinci kesmeyi yapacağım. Yine 3 tane ilmeği birlikte düz örerek alıyorum. Ve tekrar geriye dönüyorum. 2 taneyi yaptık. Toplam 7 kere bu işlemi yapalım. 6 kere kesmeyi yaptım. Şimdi son kesmedeyim. Lastik ilmeklerini ördükten sonra 3 ilmeği birlikte alarak son kesmeyi de yapıyorum. 7 kere kesmiş oldum. Şimdi ilmekleri modele göre örüp sırayı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladım. Şu an örgümüz bu şekilde. Bakın burada kol lastiklerini oluşturduk. Çoklu kesmelerimizi yaptık. Şimdi ön tarafa geldik. Kenar bant tarafına ve buradan itibaren artık hem V yaka kesmelerine hem de koldaki tekli kesmelere başlayacağız. Hemen listemize bakarsak V yaka kesimi medium için 11 taneydi. Ön kol kesimindeki bu tekli kesmelerimiz de yine medium için 11 taneydi. Her ikisi de eşit sayıda. Farklı da olabilir. Daha önce de söylediğim gibi bitene kadar yapacağız. Bir fark yok arada. Ben yine işaretledim. 10 tane kenardan lastik ilmeğini saydıktan sonra 11 ilmeği sayarak işaretledim. Ayraç yerleştirdim. Bu tarafta da yine lastik ilmeklerinden sonra 11 tane
ilmeği işaretleyip yine bir ayraç yerleştirdim. Kesmelerimiz bittiğinde bu aradaki ilmekler bitmiş olacak. Şimdi hemen V yaka kesimine başlayalım. İlk kesimi birlikte yapalım. Ön yüzde olduğumuz için düz ilmekleri örmeden alıyorum. Lastiğin 9 tane ilmeğini ördüm. 10. ilmeği yanındaki ilmekle keserek alacağım. İlk V yaka kesimini yapacağım. Ön yüzde olduğum için ters görünmesini istiyorum. O nedenle bakın bu iki ilmeği ters örerek yapıyorum ilk V yaka kesimini. Sonra ilmekleri modele göre örüp diğer tarafa kadar tamamlayacağım önce. Evet, ön yüzü örüp kol tarafına geldim. Şimdi arka yüzdeyim. Kenardan 10 lastik ilmeğini de ördüm. Şimdi kol tarafındaki tekli kesmemizi yapacağız. Bu 10 tane lastik ilmeğinin sonuncusu tersti. Şimdi sırada gelen ilmeği şöyle ikisini yönlerini değiştirebiliriz daha düzgün durması için. Bu şekilde yapıp ikisini birlikte örerek kesiyorum ve ilk tekli kesmeyi yapıyorum bu taraftaki. Sonra yine modele uygun bir şekilde örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi her iki taraftaki birer tane kesmeyi gösterdim. Hem V yaka için hem kol kesimi için birer kesme. Bunlar 11 tane olacak. İşaretledim zaten. O kesmeleri yapacağım. Ardından diğer ön parçada göstereyim. Kesmeler bittikten sonra bu omuz kesimi için gerekli uzunluğa kadar örmüştüm. O uzunlukta şöyle hemen yine bakalım çalışmamızdan. Medium için 22 santimetreydi kol evi derinliği. O kısmı da öreyim. Kesmeler bittikten sonra omuz kesiminde tekrar görüşelim. Evet, kol ve yaka kesmelerini tamamladım. Ardından diğer önle aynı uzunlukta olacak şekilde kalan 50 ilmekle örmeye devam ettim. Şimdi artık omuz kesimine geldim. Yine kademeli bir şekilde kesim yapacağız. Nasıl da hatırlarsanız şu 10 tane lastik ilmeği hariç kalan 40 ilmeği kenardan itibaren birinci aşamada 13, ikinci aşamada 13, son aşamada da 14 tane olacak şekilde kesmiştim. Şimdi aynı şeyi yapacağım. Ön yüzden sıranın sonuna kadar ördüm. İlk kesme burada olacak çünkü kol tarafında. Şimdi 13 ilmeği keserek başlıyorum. İlmekleri olduğu gibi örerek kesiyoruz. 1 2 13 tane keselim bu şekilde. Evet, 13 tane kestim. Şimdi sonuna kadar örüyorum. Ondan sonra tekrar ön sırayı da örüp kesme noktasına geliyorum. Evet, ön yüzde sıranın sonuna geldim. Bakın kestiğim noktaya. Bu son ilmeği yine ip arkadayken bu şekilde aldım örmeden. Şimdi çeviriyorum. İkinci aşama kesmelerini yapacağım. Yine 13 tane olacak. İlk iki ilmeği bu şekilde şişime aldım. Sonra bakın bu ilk ilmeği ikincinin üzerinden geçirip kesiyorum. İlk kesmem oldu. 13 tane keseceğim. ...13 tane kestim. Şimdi devam ediyorum. Yine sırayı tamamlayacağım. Ve arkasından ön yüzden tekrar bu noktaya geleceğim. Yine geldim oraya. Son ilmeği örmeden aldım. Artık son 14 ilmeği keseceğim. Sadece kenardaki lastik ilmekleri kalacak. Evet, son kesmemi de yaptım. Şu an 10 tane lastik ilmeğim kaldı şişte. Bunları şu an beklemeye alacağım. İpi de koparmayacağım. Muhtemelen bu yaka lastiğini örerken bu ipi kullanıyor olacağım bu tarafta. Bu şekilde bu ön parçayı da bitirmiş oldum. Bu ilmekleri de yine dediğim gibi beklemeye alayım burada. Bu defa bir kilitli iğneye geçireceğim. Evet. Örgüyü tamamladık. Şimdi öncelikle yan dikişlerini yapalım. Evet, yan dikişini nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi öncelikle örgülerin arka ve ön parçayı yan yana koydum. Dış yüzleri üstte kalacak şekilde. Yani dıştan dikeceğiz ara dikişimizi. Şimdi şöyle göstereyim. Kenarlarda bakın kenar ilmekleri var.
Her iki tarafta, bakın bu tarafta şöyle şuralardan hemen kenar ilmeğine paralel geçişler yapacağım. Bu tarafta da bakın şöyle şu yine kenar ilmeklerine paralel şöyle şuralardan geçişler yapacağım ve birleştireceğim. Evet, bu şekilde karşılıklı modellerin aynı hizaya gelmesine de dikkat ederek yukarıya kadar kol lastikleri de dahil birleştirelim. Diğer yan dikişi de yapalım. Sonra omuz dikişlerine geçelim. Evet, şimdi de omuz dikişini yapalım. Bu arka omuz, bakın burada bir parça ip bırakmıştım biterken. Onu iğneme geçirdim. Burası da ön omuz. Şimdi ikisini birleştireceğiz. Burada kenarda lastik ilmeklerimiz var. Onlar boşta kalacaklar. Şimdi şöyle tutuyorum. Önce nereden birleştireceğimizi bakın göstereyim. Şurada. Şu kenar ilmeğimizin şöyle bakın kenar ilmeklerimiz var. Şunlar. Onların hemen bitiminden şöyle şuralardan geçeceğim bakın. Şu şekilde. Bu tarafta böyle buralardan. Diğer tarafta da yine benzer şekilde şu kenar ilmeğimize paralel şöyle hemen altından buralardan iğnemi geçirerek dikeceğim. Şimdi ipim burada, karşıya bağlayalım. İlk ilmek lastikten sonraki, bakın ilk ilmek şurası. Bakıyorum, modelleri de karşı karşıya getirmeye dikkat edeceğim. Şuradan başlıyorum, hemen dibinden. Bu taraftan devam edeceğim. Evet, görüntüsü de bu şekilde oluyor. Sona kadar birleştirip tamamlayalım. Evet, şimdi ense lastiğine başlayalım. Bu arka ense kısmındaki ilmekleri bir tutucudaydı. Ben onları bir şişe aldım. Toplam 36 taneydi. Yarısı 18 yapıyor. Oraya da bir ayraç taktım. Tam ortaya kadar her iki taraftan lastikleri öreceğim ve ortada birleştireceğim. Şimdi ben bu yöntemi tercih ediyorum. Siz eğer isterseniz bunu yapmak istemezseniz bu lastiği örüp buradan ortaya kadar mesafe ne kadarsa aynı şekilde buradan da örüp uçlarını birleştirip sonra arkaya dikebilirsiniz. Ama bu yöntemde örerek birleştiriyoruz. Dikme işlemi sadece orta kısımda olacak. Şimdi ipim burada koparmadığım için, bakın bu sağ taraftaki lastikte koparmadığım için buradan başlayacağım. En son bu omuz ilmeklerini kesip buraya kadar gelmiştim. Ve lastik ilmeklerinde geldiğimde bırakmıştım. O nedenle buradan devam edeceğim. Sırayı tamamlayacağım önce.
Şimdi arka yüzde olduğum için bütün ilmekleri örüyorum düz ve ters olmalarına göre. Şimdi çevirdim, ön yüzdeyim. Yine önce öreceğim. Bu sefer ön yüzde olduğum için düzleri örmeden alıyorum. Bakın 9 tane ilmeği ördüm. Son ilmekteyim. 10. ilmekte. Şöyle yapayım. Şimdi bu 10. ilmeği örmedim. Onu buradan alacağım, birleştireceğim ilmekle birlikte öreceğim. Şimdi arka ilmeklerimiz buradan başlıyor. Arada bir açıklık var. O kısmı kapatmak için önce buradan ilmeklerle birleştireceğiz. Şimdi bu ilmeği önce şişe alıyorum. Bu son ilmeği. Ardından buradaki boşluğu dolduracak şekilde ilmekler alacağız. Bakın şu kenar ilmeklerimiz var. Onlarla birleştirebiliriz. Şöyle dıştakini alıyorum. Şişe. Önünü şöyle çevireyim. Ters öreceğim çünkü. Dışarıdan yine ters görünmesini istiyorum. En son zaten bir düz ilmek örmüştük. Bunu ters örmem gerekiyor. Bakın o aldığım ilmekle bu son ilmeği birlikte örüyorum. Sonra çeviriyorum örgüyü. Şimdi yine buradan bir sonraki ilmeği alacağım. Şöyle. Bakın şu kenar ilmeğinin yine dış parçasını aldım şişime. Şimdi ön yüzde, arka yüzdeyim pardon. Dolayısıyla bu yönden kesme şeklim düz ilmekle kesme olacak ki dışarıdan ters görülsün. Amacım hep dışarıdan görünen ilmeğin ters olması. Dolayısıyla bu iki ilmeği düz öreceğim. Bu şekilde aldım ve ikisini birlikte düz örüyorum. İpi sıkı tutuyorum. Sonra diğer ilmeklerimi örüp yine sırayı tamamlayacağım. Evet, tekrar çevirdim. Ön yüzdeyiz yine. Son ilmeğe kadar gelelim. Evet, geldim son ilmeğe. Onu şöyle alıyorum önce. Sonra sıradan gelen ilmeği şöyle şişime alıyorum. Bu ilmekle birlikte. Burada bir boş şey oluşuyor bakın. O nedenle onu döndürüp alacağım. Şöyle. Bolluk oluşmaması için o ipi döndürerek şişime aldım. Şimdi lastiğin son ilmeği ile birlikte onu ters örüyorum. Ve çeviriyorum tekrar. Şimdi sıradan bir sonraki ilmeği alalım. O da şu ilmek. Bakın şu ilmek. Onu şişe takıyorum. Şimdi arka yüzde olduğum için düz kesme yapacağım. İkisini birlikte örerek aldım. Sırayı tamamlayalım yine. Evet, tekrar çeviriyorum. Yine son ilmeğe dek örelim. Son ilmeğe geldim. Onu şöyle alıp bu ilmeklere kadar hala biraz boşluk var. Bu boşluğu da kapatalım. Şuradan bir ilmek alıyorum. Onu yine çevirerek almak istedim. Biraz bol çünkü. İkisini birlikte örüyorum. Çeviriyorum tekrar.
Son olarak artık bir tane daha alalım. Şuradan alabilirim. Şöyle aldım onu da. Ve onları da düz örerek kesiyorum. Sırayı tamamlıyorum. Şimdi bakın artık bu ilmeklere geldik. Bu arada 3 defa gidip döndüm şu boşluğu doldurmak için. O aynı sayıda burada da o işlemi gerçekleştireceğiz. Kaç kere yaptığınıza dikkat edin. Diğer tarafta aynı olmalı. Şimdi artık buradaki ilmekleri yapmaya başlayacağız. Yine yöntem aynı. Bir tane göstereyim sadece. Son ilmeğe kadar gelelim. Son ilmeğe geldim. Şöyle yapacağım. Bu ilmeği buradan alacağım. Biraz zor oluyor bu şekilde ama ve kendi şişimle öreceğim. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Buradaki ilmekleri şuradan itibaren şişe alacağım ve bu şekilde daha kolay olacak. O şekilde devam edeceğim. Bunun için şöyle önce ikinci bir şişe geçireyim bunları. Şöyle kendi şişimi alıyorum. Tamam. Şimdi bundan sonra artık bu şişe aldığım ilmeklerle birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi çeviriyorum. Ama bu durumda sayınızı şaşırmayın. Hep 10. ilmeği yapacağız. Yani lastiğin son ilmeğini. Bu işleme tabi tutacağız. Şimdi çevirdim. Sıradaki ilmekle bunu böyle alıyorum ve ikisini düz örerek kesiyorum. Yani buradan birleştiriyorum. Sonra sırayı tamamlıyorum yine. Evet, bakalım nasıl durduğuna. Bakın şöyle hem lastiği örüyoruz yakaya hem de arkaya o ense kısmına birleştiriyoruz. Biraz şurada karışıklık oldu. O nedenle son bir kez daha göstermek istiyorum. Dokuz tane ilmeği ördüm. Sıradaki ilmeği 10. ilmeği yani lastiğin bir sonraki ense ilmeği ile birlikte aldım. Ters örerek çevirdim. Sıradan bir tane ilmeği aldım şişe. Yine 10. ilmeği onunla birlikte düz örerek birlikte aldım. Sonra sırayı tamamlıyorum. Evet. Bu şekilde devam edelim. Şimdi bu şişe aldığımız ilmeklerin yarısını bitirelim. Kalanını da diğer taraftan yapacağız. Evet, sol tarafı bitirdim bakın. Buradaki ilmeklerin hepsi bitti ve arkaya birleştirildi lastik. Ardından ipi kestim ve lastik ilmeklerini bir tutucuya aldım. Şimdi bu tarafa başlıyorum. Buradaki lastik ilmeklerini şişime geçirdim. Arkada kalan 18 ilmeği de yine şişe aldım. Şimdi buradan örmeye başlayacağım. En son omuz ilmeklerini kesmiştik. Şurada kalmıştık. Dolayısıyla buradan bağlayacağım ipi ve önden örmeye başlayacağım.
İlk ilmek bakın bir ters, sonra düz geliyor. O nedenle ters örerek başlıyorum. Sonra düzü örmeden alıyorum ön yüzde olduğum için. Bu sırayı bu şekilde örelim. Kenar ilmeğini de ördüm ve bitirdim. Şimdi çeviriyorum. Arka yüzdeyim. Son lastik ilmeğine kadar örüyorum. Dokuz tane ilmeği ördüm. 10'uncudayım. Şimdi 10. ilmeği şöyle önce şişe alıyorum. Şu ipi de çekeyim. Şimdi buradan alacağım ilmeklerle birleştireceğim. İlk olarak şuradan alalım, en yakınından. Arka yüzdeyim. O nedenle düz örerek birleştireceğim ki dış yüzünden ters görünsün. İpi arkaya alıyorum o nedenle. İkisini birleştirdim. Şimdi örgüyü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Sıradan bir tane ilmeği şunu alıyorum. Şişe geçiriyorum. Ön yüzde olduğum için ters örerek keseceğim. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Sonra yine lastiği örüp sırayı tamamlayacağım. Bir kere yaptık bu işlemi. 3 kere yapmıştık diğer tarafta, hatırlarsanız. Hızlıca 2 kere daha yapalım. Onuncu ilmeğe geldim. Onu önce alıyorum. Sonra sıradan bir tane ilmeği şişime geçiriyorum. Şu an arka yüzdeyim. O nedenle düz örerek keseceğim. Şöyle yapayım. Hatta birazcık bolluk oluştu. Ben yine onu döndürmek istiyorum. Şöyle yapıyorum. Düz örerek 2 ilmeği alıyorum. Tekrar çeviriyorum. Sıradan bir tane daha alıyorum. Ters öreceğim. İkisini ters örerek aldım. Yine devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Devam ediyorum aynı işlemleri. Son lastik ilmeğine geldim. Onu şöyle aradan bir tane ilmek alıyorum. Onunla birlikte şöyle düz örerek alıyorum. Sonra örgüyü çeviriyorum. Son kez yapıyoruz bu işlemi bu ilmekler öncesinde. Yine aradan bir tane ilmeği şöyle şu ilmeği alıp ikisini birlikte ters örerek evet, bu arayı da bağlamış oldum. Şimdi sırayı tamamlayalım. Şimdi artık bu ilmeklere başlayabiliriz. Arayı doldurduk çünkü. Bir kere oradan da göstereyim. Dokuz tane ilmeği ördüm. 10. ilmeği yanında gelen ilmekle şöyle düz örerek ikisini birlikte alıyorum. Sonra örgüyü çeviriyorum. Ön yüzdeyiz. Bu defa ters keseceğiz. Şöyle yapalım.
bu ilmeği alıyorum. Bir tane daha şişten ve ikisini birlikte ters örerek alıyorum. Sonra normal lastik örmeye devam ediyorum. Evet, bu şekilde buradaki ilmekler bitene kadar da devam edelim. Bakın gayet düzgün ve kolay bir birleştirme yöntemi oluyor. Evet, bu taraftaki lastiği de birleştirerek bitirdim. Sonra her iki taraftaki lastik ilmeklerini şöyle şişimin iki ucuna geçirdim. İpi de kestim ve bir iğneye geçirdim. Şimdi bu ilmekleri iğne ile birleştireceğiz. Şimdi ilk ilmeği şöyle kendimden taraftaki ilmekten şöyle geçiyorum. Diğer taraftaki ilmekten de böyle geçiyorum. Sonra birbirini tekrar eden bir harekete başlıyoruz şimdi. Benden taraftaki şişte şöyle yapıyorum, bakın. İlk ilmeği şöyle çıkarıyorum. İkinciyi bu şekilde geçirip şişte bırakıyorum. Diğer tarafta ilk ilmeği böyle çıkarıyorum. İkinci ilmeği şöyle geçirip şişte bırakıyorum. Tekrar yapalım. Kendimden tarafta bakın. Birinci ilmeği böyle çıkarıyorum. İkinci ilmekten bu şekilde geçiriyorum. Diğer tarafta ilk ilmeği böyle çıkarıyorum. İkinci ilmekten bu şekilde geçiyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım. Evet, 2 tane ilmeğim kaldı. Onları da bu şekilde alıyorum ve bitiriyorum. Şimdi burada şu arka kısımda minik bir boşluk var. İç kısma geçip orayı kapatacağım. Evet, bu kısmı da kapattım. Şimdi bu ipleri gizleyeceğim. Bütün yeleğin başlangıç ve bitiş iplerini, yelek boyuncaki devam eden. Onları gizleyeceğim. Düğmeleri dikeceğim ve ondan sonra yeleğin son haliyle tekrar sizinle buluşacağım. Evet, düğmelerini de diktim ve yeleği tamamladım. Bakın son görüntüsü de bu şekilde oldu. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkadan da bu şekilde yeleği tamamlamış olduk. Güzel, şık bir yelek oldu. Örmekten de ben açıkçası çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmak istersiniz. Böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.